Merhabalar. Bugün 20. yüzyıl felsefesini kökünden sarsan bir düşünürle, Edmund Husserl'la birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Onun o sarsılmaz kesinlik arayışının ve bu arayışın onu fenomenoloji adında yepyeni bir felsefe yapma biçimine nasıl götürdüğünü hep birlikte anlamaya çalışacağız. Husserl, felsefesine çok temel bir ayrımla başlıyor. Diyor ki gerçekliğe bakmanın iki farklı, hatta birbirine taban tabana zıt yolu vardır. İşte bu ayrım onun bütün düşünce sisteminin de temelini oluşturuyor. Şimdi bakın, gündelik hayatımızın neredeyse tamamında doğal tutum içindeyizdir. Dünya bizim için oradadır, vardır, sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz bir gerçekliktir. Ama ne zaman ki düğmeye basıp felsefi tutuma geçeriz, işte o an her şey değişir. En basit, en temel sandığımız şeyler bile kocaman birer soru işaretine dönüşüverir. Bu geçişle birlikte o en sıradan, en bariz görünen şeyler bile bir anda derin birer bilmeceye dönüşür. Bilginin kendisi, yani bir şeyi biliyor olma eyleminin kendisi en büyük gizem halini alır. O gündelik yaşamın bütün kesinlikleri adeta önümüzde buharlaşır. İşte bu temel sorgulama bizi tam da Husserl felsefesinin kalbine, yani bilginin en temel sorununa getiriyor. Yani şöyle bir düşünelim, zihnimizin içindeki o tamamen bize ait kişisel deneyimlerin dışarıdaki gerçek dünyayı doğru bir şekilde yansıttığından nasıl bu kadar emin olabiliriz? Benim bir ağacı algılayışım ile o ağacın kendisi arasında nasıl bir köprü var ve daha önemlisi bu köprü ne kadar sağlam? Husserl'in bizzat Hennessy'nin sorduğu gibi bilinç bu imkansız gibi görünen boşluğu nasıl aşıyor? Algılarımız, düşüncelerimiz, anılarımız, yani tamamen öznel olan bu yaşantılarımız kendilerinin dışındaki bir gerçekliğe nasıl oluyor da dokunabiliyor? İşte bu temel sorun felsefeyi adeta bir krizin eşiğine getirmişti. Sürekli bir şüphe, sürekli bir görecelilik girdabından kurtulmak için bilgiye sarsılmaz, yepyeni bir temel bulmak şarttı. Ve tam da bu krize bir çözüm olarak Husserl kendi radikal yöntemini ortaya koydu. Ancak bu yöntem bakış açımızı tamamen, yani kökünden değiştirmemizi gerektiren oldukça cesur bir adımdı. İşte bu cümle fenomenolojik yöntemin tam da özüdür. Odağı dışarıdaki o varsaydığımız şeyden alıp o şeyin bilincimizdeki deneyimine, yani fenomene kaydırmak. Soruyu dünya nedirden dünya bana nasıl görünüre çevirmek. Peki bu odak kaymasını nasıl gerçekleştireceğiz? Husserl bize 3 adımlık bir nevi arınma süreci öneriyor. Birinci adım, gündelik kabullerimizi askıya alıyoruz. İkinci adım, ki en radikali bu, en temel varsayımımızı, yani dünyanın var olduğuna dair yargımızı paranteze alıyoruz. Ve son olarak geriye ne kaldıysa o saf deneyimin kendisine odaklanıyoruz. Şimdi bu slaytta gördüğümüz kavram, yani epoke, gerçekten de bütün bu felsefi yöntemin kilidi. Dünyanın var olup olmadığına dair bir karar vermekten bilinçli olarak geri durma eylemi. Bir nevi zihinsel bir fren. Burası çok önemli bir ayrım. Epoke, gerçekliği inkar etmek demek değil. Bu bir şüphecilik ya da sofizm değil. Tam tersine, geriye neyin kaldığını bulabilmek için varsayımları metodik olarak bir kenara bırakma eylemi. Bu bir arınma aslında, bir inkar değil. Peki, bu radikal paranteze alma eyleminden sonra geriye ne kalır? Diyelim ki tüm dünyayı, tüm varsayımlarımızı paranteze aldık, elimizde ne kaldı? Bu felsefenin en can alıcı sorularından biri. Her şeyden şüphe ettiğimizde bile elimizde kalan o sarsılmaz temel, o mutlak kesinlik ne olabilir ki? Husserl'e göre cevap, şüpheye yer bırakmayacak kadar açık. Kendi bilinçli deneyimimizin durmak bilmeyen akışı. Yani geriye kalan o şüphe götürmez tek şey, saf bilincin ta kendisidir. İşte fenomenlerin bu iç dünyası, tüm felsefenin başlaması gereken o temel kaya. Husserl'in deyişiyle mutlak verilmişlik alanı, düşüncelerimiz, algılarımız, duygularımız. Varlıklarından şüphe edemeyeceğimiz tek gerçeklik, bu deneyim akışının kendisidir. Husserl, işte bu sarsılmaz temelden, yani saf bilinç alanından hareketle son derece iddialı bir hedef belirledi kendine, felsefenin kendisini yeniden inşa etmek. Felsefeye tıpkı matematikte olduğu gibi bir kesinlik kazandırmak istiyordu. Artık felsefenin kişisel görüşler ve sonu gelmez tartışmalar yumağı olmaktan çıkıp sağlam temellere dayanan kesin bir bilim olmasını arzuluyordu. Bu öyle küçük bir ayarlama falan değildi. Tüm felsefe için tam bir yeniden inşa projesiydi bu. Adeta felsefenin temellerini söküp en baştan en sağlam malzemelerle yeniden inşa etme girişimiydi.
Bununla kastettiği şey de şuydu: önceden kafamızda kurduğumuz teorilerden arınmış bir şekilde bize bilinçle verildikleri haliyle fenomenlere yani deneyimlere yönelelim. Teorileri bir kenara bırakalım ve doğrudan deneyimin kendisine bakalım. Ve bugün konuştuğumuz bütün bu derin fikirler ilk olarak Husserl'in 20. yüzyıl düşüncesinin seyrini değiştirecek bir dizi derste ortaya koyduğu Fenomenoloji üzerine 5 ders adlı işte bu eserde yer alıyor. Bu metin felsefe tarihinde gerçek bir dönüm noktasıdır. Husserl'in bize bıraktığı meydan okumada tam olarak bu. Dünyayı sadece olduğu gibi değil, onun nasıl deneyimlediğimiz haliyle görmek. Bu aslında kendi bilincimizin derinliklerine yapacağımız radikal bir yolculuk davetidir.